Hepinize merhabalar. Benim adım Sadık Dişli. Başkent Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde 4. sınıfa geçeceğim. Ben her insanın özel bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Hepimiz farklı doğuyoruz. Farklı doğsak bile hepimiz insanız ve hepimizin farklı özellikleri var. Ben de farklı doğan insanlardan biriydim. Asperger sendromuna sahip bir bireyim. Bu da benim hikayem olacak. Sadık'ın doğumu o kadar garip geliyor ki bana. Bana dediler ki ben 4 yaşındayım o zaman, 3,5 yaşındayım hatta. Sen çok istiyorsun diye sana kardeş yaptık. Şimdi bu yaştaki bir çocuğun üstüne böyle bir sorumluluk yüklenmemesi lazım. O zaman hep şey diyordum böyle, Sadık'la ilgili kötü bir şey yapmamam lazım. Çünkü ben istedim, geldi. Ben kötü bir şey söylersem Sadık gider. Hani o şekilde düşünüyordum. O yüzden hiç böyle Sadık'a kötü davrandığımı hatırlamıyorum ya da hiç kötü bir şey söylediğimi, kötü bir şey yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Anne. Efendim. Anne. Efendim. Sen de söyle. Sadık. Çocuğunuzdaki farklılığı nasıl anlarsınız? Ebeveynlerin ilk başta düşündüğü şey bu. Yani benim çocuğum diğer çocuklardan ne kadar farklı? Göz teması kurmuyordu Sadık. Yaşıtları anne baba derken, temel ihtiyaçlarını söylerken, yani en azından susadığını, acıktığını ya da tuvaletin geldiğini, su bardağını gösteriyor ya da çeşmeyi gösteriyorsa susadığını anlıyorduk. Bize hiçbir zaman dönüp bakmıyordu. Bir değişiklik olduğunu o zaman fark ettim. İlk ben fark ettim. Aile büyüklerimiz reddettiler. Ama öğretmen olmamın verdiği bir avantaj, artı daha öncesinde bir kızım var. İkisinin arasında 5 yaş var. Onu da yetiştirmiş olduğundan dolayı bir değişiklik olduğunu anladım. 1 yaşındayken logoları tanıyordu. Biz onu reklamlardan resimsel hafızasını aldığını düşünüyorduk ama meğer okuyormuş. Farklılıklar gözle görülür biçimde artmaya başlıyor yaşı ilerledikçe. Yani konuşma yeteneği zaten çok az olduğu için fark ediyorsunuz. Artı birbirine benzeyen bütün nesnelerle saatlerce oynayabiliyor. Sadık süt kutularını dizerdi yerlere, halı etrafına. Meyve suyu kutularını dizerdi. Sabunlar, birbirine benzeyen bütün nesneleri dizebiliyordu. Ve onların yerini kesinlikle değiştiremiyorduk. Eğer evi süpüreceksem Sadık uyuduktan sonra eşim süt kutularını kaldırıyor, ben altlarını süpürüyorum. Tekrar aynı yerlere düzüyorduk. Çünkü krize giriyor, ağlamalarına engel olamıyorduk. Sürekli tekrarlayan hareketleri vardı. Örneğin bir kibrit kutusunu sürekli yere döker, sonra toplar, tekrar içine koyardı. Bir gün ocağı yakmam gerekiyordu ve kibrite ihtiyacım vardı. İçinden bir tane kibrit aldım ve ocağı yakıp çöpe attım. Sadık bir kutu kibriti açıp yere döktüğünde ağlamaya başladı. Niye ağladığını o an bilmiyordum. Sonra eşim o kibritin içerisinden kullandın mı diye sordu. Evet dedim. Gidip o kibriti çöpten aldık, getirdik ve tekrar kutunun yanına koyduk. Meğer o döktüğü zaman 40 kibritle 39 kibrit arasındaki farkı anlamış ve bu yüzden ağlamaya başlamıştı. O an bir tuhaflık olduğunu hissetmeye başladım. Evin içinde zaten bu farklılıkları çok rahat görüyorsunuz ama iş dışarı çıkmaya geldiğinde marketten en basit temel ihtiyaçlarınızı almanız lazım. Evde eğer Sadık'a da bakacak o an birisi yoksa tabii götürüyorsunuz ve dışarıda çıkmak zorundasınız. Markete gidiyoruz. Sadık bir önceki gittiğimizde her şeyi kaydetmiş. Eğer ikinci defa gittiğimizde aynı markete ürünler farklı reyonlardaysa zaten krize giriyordu. Artı ona bir şeyler alacaksak mesela çikolata. Çikolatayı belli bir sırayla alıyorduk. Bitter, sütlü, bademli, fındıklı, fıstıklı böyle bir sıralaması vardı. Bunları alırken, poşete koyarken bile yerlerini değiştiremiyorduk. Meyveli yoğurt yemeyi çok seviyordum. Meyveli yoğurt alıyorduk. Meyveli yoğurt eğer reyonda pembeler önde, sarılar arkada bir öncekinde,
Bir dahaki gittiğimizde yer değişmiş, kıyametler kopuyordu. Marketi de birbirine katıyordu. Apar topar çıkmak zorunda kalıyorduk. Sadık'a göre o kadar çok yaşıyorduk ki annemlerin odasında. Televizyon, etrafımızda bir sürü nutellalar, çikolatalar, dondurmalar dizilmiş, erimiş orada kalmış. Sadık unutana kadar orada eriyor dondurmalar, çikolatalar dizilmiş. Hala unutmuyorum. Sütlü, fındıklı, fıstıklı, badem, bitter. Sırası bu. Bu şekilde dizilirdi o çikolatalar. Annesiyle ben, Sadık, üçümüz alışveriş merkezine gittik. Annesi üstüne bir şeylerken kıyafet alacaktı. Neyse bu benimle beraber annesi giyinme kabinine girdi. Bu da Sadık'ın hep kafası böyle havada mırıl 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 bir şeyler mırıldanıyor. Bir baktım oradaki giysilerin üstündeki yazıları okuyor. O dikkatimi çekti. İlk önce inanmak istemedim. Sonra annesi çıktı, dedim ki Nazmiye kızım burada bu dedim yazıları okudu. Sadık günlük gazetelerde resimlere, haberlere bakıyor. Sürekli sayfaları çeviriyor. Eşime dedim ki Sadık okuyor galiba dedim. Çünkü dedim parmağıyla takip ediyor. Dedi ki mümkün değil. Fotoğrafik olarak dedi yapıyordur. İyi dedim. Markete alışverişe gitmiştim ama tabii yine Sadık olay çıkarmasın, reyonlarda eşyalar değişmiştir, onu görmesin diye çok hızlı hareket ediyorum. Deterjan alacağım, Sadık da sürekli elimi çekiştiriyor. En son döndüm, ne var oğlum dedim. Böyle elini uzattı, deterjan, temizlik ürünleri dedi. Ben şok. Eve geldim, eşimi aradım, dedim ki Sadık okuyor. Mümkün değil dedim, okuyor yani gördüm okuduğunu. Sonra baktık ki okuyor, evde de okuyor. Tabii okuduğunu bize çaktırmıyor ama okuyor. Ben ona yılbaşında hediye kitap aldım. Bayağı kalındı, 300 sayfadan fazlaydı kitap. Sadık onu hemen bitirdi, okudu. Akşam babasına dedim ki kitabı bitirdi. Dedim mümkün değil bitirmiş olamaz. Dedim bitirdi. Eşim de kitabı açtı. İşte Karga ile Tilki. Hadi oğlum söyle diyor. Sadık satır söylüyor. Sayfa bitiyor. Kafasıyla sayfayı çeviriyor. Arka sayfayı söylüyor. Eşim rastgele başka bir şey açıyor. Başlığı söylüyor. Sadık yine söylüyor. Sadece okumak problem değil. Ezberlemiş. Dedi ki bu çukurun içine girip su alacaksın dedi. Sonra gittiler. Keloğlan tam alacakken arkasından bir ses. Hey sen de kimsin demiş, bir Keloğlan bakmış, arkasında koskocaman bir dev. Keloğlan korkudan tir tir titremeye başlamış. Eve yeni bir televizyon almıştık. Sadık 4 yaşlarındaydı. Televizyonun özelliği aynı anda 2 kanal seyredip teletext'i okuyabiliyorsunuz. Sadık TRT 1'in teletext'in 135 nolu sayfasında ekonomi yazıyordu. Kanal D'nin 160 nolu sayfasında ekonomi yazıyordu. Ve bunun için ağlamaya başlamıştı. Biz Kanal D'yi uyarmak için telefonla aramıştık. Böyle 4,5 yaşında falan acaba dedik bir kreşe versek uzman bir öğretmenle ve yaşıtlarıyla böyle oyun grupları ya da ne bileyim bazı şeyleri, komutları alma, yat, kalk, ye, bunları belki kalabalıkla daha rahat ifade eder diye kreşe verelim dedik. Sadık'ı da aldık. Çok huysuzdu, karnı açtı. Ben de mamasını yapmıştım. Elinde biberon, maması elinde. Müdür işte bize sorular soruyor, Sadık'a sorular soruyor, gözlemlemeye çalışıyor. Sadık tabii müdürle hiç ilgilenmiyor. Bizi kreşe kaydımızı yapacak olan müdürle. Sadık başka şeylerle ilgileniyor. Sadık'ın adını çağırıyor, sorular soruyor. Sadık hiç bakmıyor. Sürekli elinde bir biberon. Bize dedi ki yemek yemiyor mu? Dedik yemek daha henüz yemiyor. Hani burada yer diye umut ediyoruz falan. Durum toparlamaya çalışıyoruz işte eşimle. Sonra parasıyla değil mi özel kreş yani kaydettireceğiz diye düşünüyoruz. Müdür dedi ki önce bir doktorla, bir uzmanla mı görüşseniz Sadık için. Ben bu durumda Sadık'ın kaydını alamayacağım. Bir uzmanla görüşün daha sonra dedi. Böyle bildiğimiz bir şey ama duvara çarptık. İyi çarptık. Böylece bir psikiyatrist arayışına girdik. Ve çok büyük bir şans eseri konusuna hakim en iyi uzmanlardan biriyle tanıştık. İsteklerini karşılamak güç değil ama anlamanız gerekiyor. Tabii
bu konuda bilinçlendirilmediğimiz için çok davranışlarını anlamlandıramıyorduk. Yani arabaya bineceğiz ya da ne bileyim anneanneye babaanneye gideceğiz. Sağda hemen hazırlamaya başladık mı kıyametler kopuyor. Sürprize kapalı olduğunu sonra öğrendik. Bu hallerin böyle belge. Otizm hakkında çok az bilgiye sahiptik. Hocanın önerdiği kitapları aldık ve okuduk. İnternetten sürekli araştırmalar yaptık. Ve bir yol haritasına ihtiyacımız vardı. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Bunun ötesinde Sadık'ta çok ciddi bir zeka potansiyeli vardı. Sadık ileride birkaç alanda doktora yapabilir, profesör olabilirdi. Ama ihtiyacımız olan bu değildi. Sadık'ın sosyal ve duygusal olarak beslenmesi gerekiyordu. Biz de bunun üzerine yoğunlaştık. Doktor soruyor, Sadık'la ilgili bir sürü soru soruyor. Ben de anlatıyorum çocuğumu. Biraz methetmeye çalışıyorum doktorun karşısında. İşte nasıldır, duygusal mıdır? Çok duygusaldır. İşte Sadık en son evden o çıkar, eve bakar. İşte bir yolda yürürken bile hepimiz önde bize bakar. Bizden ayrılmaz, gözünün önünde olalım ister falan gibi böyle savunma yapıyorum. Doktor dedi ki sizi sayıyor dedi. Yani o duygusal olduğu için değil. Eksik misiniz, tam mısınız ona bakıyor dedi. Böylece yol haritamızı çizmeye başladık. Hocanın gözetiminde bir psikologla beraber 2 yıl süren bir oyun programı düzenlendi. Sadık'ı özel okula göndermeyi reddettik. Çünkü orada otizm skalasının tüm çocukları vardı. Biz Sadık'a özel, Sadık'ın gelişimini destekleyecek özel bir oyun programı hoca tarafından düzenlendi. Her hafta psikoloğa gidiyorduk ve o psikologla her hafta bir konuda oyunlar oynuyorduk. Tabii Sadık'la önemli olan göz teması kurmamızdı. Hepimiz yerlerde yatıyor, yuvalanıyor, Sadık'la oyunlar oynuyor ve bunun sonucunda bir hafta o süreci tekrar ederek Sadık'ın gelişimine katkıda bulunmasını sağlıyorduk. Sadık'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi bizimle göz teması kurmamasıydı. Tabii doktora gittikten sonra şifrelerini öğrendik. Aynı boyda değiliz. Boy farkımız var. Ya biz eğildik ya Sadık'ı masa üstüne, sandalye üstüne çıkarttık. İlk yaptığımız iş göz teması kurmakta ve çok başarılı oldu. Çok büyük bir adım attık bununla. Senelerce birbirimize bakarak konuşmayı öğrendik. Patileri senin de güzel öyle. Ay. Biz onun seviyesine yere eğilmeyi öğrendik. Gözümüze bakmayı öğretti annesi. Ondan sonra dinlemeyi öğrendi. Ve kendisi çok akıllıca konuşur ve bize ağzına bakın. Sadık'ı artık doktora götürmeye başladık. Bize orada oyun öğretiyorlar. Sadık'la nasıl oynamamız gerektiğini öğretiyorlar. Hani ben oynamayı çok istediğim için benim en çok dikkatimi de o çekiyordu. O şekilde oynamaya başladık. İşte o da böyle yapınca biraz oynamaya başladı. Benimki hoppala. Nasıl? Öğrendiğimiz şeylerden birisi de otizmin tedavisinin olmadığıydı. Ancak eğitimle hayatın içerisine karışabilirdi. Otizm skala olarak çok genişti. O zaman için konuşuyorum. Otizmlilerin %75'i zeka olarak geri durumdaydı. %25'i ileri durumdaydı. Bu ileri durumda olanlar yine 2 skalaya ayrılıyordu. 2 ana skalaya ayrılıyordu. Biri kendi dünyasında, tamamen kendi dünyasında yaşayanlar, diğeri ise Asperger sendromu, yani Sadık'ın sendromu olan Asperger sendromu ise bizim dünyamızda kendi kurallarıyla yaşayanlardı. Biz sürekli gezdik. Yani Sadık evde durmaktan çok sıkıldığı için, evde durdurmamak için biz hep gezdik. Sürekli gezdik. O zaman Tigem vardı. Tigem'e çok giderdik. Çimlerde yuvarlanırdı. Ya böyle bir çocuğun aslında evde 4 duvar arasında kalmaması gerektiğini o yaşta anlamıştım. Çünkü Sadık evde durdukça
krize giriyordu ama dışarı çıktığında, çime bastığında, koştuğunda o daha azalıyordu. Hayvanları çok seviyordu o zaman. Şimdi belki dokunamayacağı hayvanları o zaman kucaklıyordu. Kuzu severdi, kuzuları üstüne yatırırdı. Yazık hayvan kalkmaya çalışıyor, Sadık bir daha üstüne yatırıyor. Böyle bence Sadık'a çok yararı oldu. Psikologla yaptığımız oyun programı yaklaşık 2 yıl sürdü. Hocayla her görüşmemizde Sadık'ın gelişimini irdeliyor ve diğer çocuklara göre çok ciddi ilerlemeler kaydettiğini söylüyordu. Nihayet Sadık'ın ilkokul zamanı geldi. İlkokula başlayacak. Tabii öğretmenim, öğretmen arkadaşlarım var. Öğretmen arkadaşıma Sadık'ı ilkokul 1. sınıfa başlatacağız. Biz öğrendik doktordan. Elimizde listeler var. Sadık'la iletişim kurmanın yollarını, bütün şifrelerini öğrendik. Yapıyoruz ama tabii bunu sınıfta nasıl ya da okulda nasıl halledeceğiz? Çok güzel eşim dosya hazırladı. Bir Aspergerli ile nasıl iletişim kurulur, ne yapılması gerekir? O dosyayı öğretmen arkadaşımıza verdik. O da okudu sağ olsun. Sadık'la çok güzel ilgilendi ama Sadık ilkokula başladığında çok güzel bir anımız var. İlk haftaydı sanıyorum. Eve geldik. Sadık dedi ki, anne bütün çocuklar koşuyor, adı oyunmuş. Ben yapmak zorunda mıyım? İlkokul döneminde arkadaşlıklar kurmakta çok zorlanıyordum. Herkesin beraber oynayıp gürültülü bir şekilde ses çıkarması, koşuşturması beni çok rahatsız ediyordu. O zamanlar asosyal bir insandım. İletişim kuramıyordum. Bizim bir geleneğimiz var. Her hafta pazar günü annemlerde toplanıyoruz. Bütün çoluk, çocuk, torunlar, kuzenler hep birlikte o günü güzelce geçiriyoruz. Sadık ilk başta bu kalabalıktan rahatsız oluyordu. Fakat daha sonra yavaş yavaş bu kalabalığın, bu toplanmanın onun duygusal ve sosyal gelişimi için çok iyi bir ortam sunduğunu gördük. Aslıcan. Aslı neredesin? Buradayım. Bir bak bana bak. Anne beni de çıkar mısın? Çık sen de çık suratını göreyim. Köşede geç. Anne biz komşuluk oynuyoruz. Biraz bırakın bizi. Pardon ya Rabbim. Deprem oluyor. Bizim yüzümüze bakmayı öğrendi. Bizimle bir masada oturmayı öğrendi. Sohbet etmeyi öğrendi. Ve bir şey anlatayım mı? Düzce'ye gittiğimizde büyük dayının düğünü vardı. Herkes düğün eğlencesinde. Oradaki aklı başında adamlar, Sadık daha küçük o zamanlar, 8-9 yaşında öyle zannediyorum. Ve bu adamlara bilimsel açıklamalar yapıyor. Bir gün iş yerindeki çocuklardan birisi bir zeka oyunu getirmişti. Birbirine geçen çubuklardan çıkan şekiller. İş yerinde denediğimizde en iyi sonuç 8 farklı şekli bir araya getirmekti. O oyunu alıp eve getirdim. Sadık 3-4 yaşlarındaydı ve 27 farklı şekli ortaya çıkarmıştı. Tabii ben bugün sizinle iletişim kurabilsem bile, bir masada oturabilsem bile Asperger'imi bir kenara atabilmiş değilim. Hala Asperger'den gelen özelliklerim var. Buna örnek olarak Rubik küplerini gösterebilirim. Normal bildiğimiz 3x3'ten 7x7'ye kadar, hatta daha da fazlası. Bu Rubik küplerini çözmeyi seviyorum. Onlarla oynamayı, vakit geçirmeyi, algoritmalarını ezberlemeyi ve daha hızlı çözmek çok büyük bir keyif benim için. Çocukluk döneminde yaşadığımız tüm bu zorluklar yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Sadık lise dönemine geldiği zaman arkadaşlıklar kuruyor, okulda sosyalleşiyor, duygusal olarak kendini ifade edebiliyor ve yavaş yavaş normale dönüyordu. Ben liseye geçtiğimde biz taşındık ve büyüdüğüm yerden çok uzakta bir lise kazanmıştım. Bu lisede de yeni arkadaşlıklar kurabilmeye başladım. Kendimi daha iyi ifade edebilmeye başladım. Hani insanlarla nasıl iletişim kurulur, ne yapmaman gerekir, asosyal olarak kenarda oturmaman gerekir. Kendi kendime bunları öğrendim ve bugün itibariyle de bir sosyal çevreye sahibim. Çok yakın arkadaşlarım, dostlarım var. Evin en değerli, en sevimli, en akıllı, en güzel çocuğuydu bizim için. Yani böyle çocuk görsem sokakta herhalde sarılır kucaklarım. Onların ne kadar sevimli, ne kadar akıllı olduğunu, o söz dinlerken o gözünün içine kafayı kaldırıp da bakması. Onlar bir başka çok özel çocuklar.
Sadık'ın sevgiyle farklılaştığını, sevgiyle büyüdüğünü düşünüyorduk. Hep öyle yaptık. Normal olmayan bir çocuk en fazla bu kadar normal büyüyebilirdi bence. Çünkü hiçbir şeyden geri kalmadı ya da hiçbir şeyi esirgemedik. Bu esirgemek dediğim Sadık sen zıplıyorsun, sen işte biraz geride dur ya da sen krize giriyor diye yaptırılmayan hiçbir şey olmadı. Yapsın, krize girsin, insanlar baksın, önemli değil. Bu insanların bilinçsizliği. Sadık, biz onu sevdikçe, biz ona normal davrandıkça, bu benim görüşüm, normalleşti. Sadık'la olan yolculuğumuz çok yorucuydu, çok zordu. Ama biz başardık. Sabırla, kimse umutsuzluğa düşmesin. Ne kadar farklılık gösterirse göstersin, sevgi en başta olması gereken şey. Severek yapacaksınız, sabırlı olacaksınız. Emin olun her şey çok güzel oluyor. Çok uzun bir yolculuktu bizimkisi. Önce kendimizi eğittik, sonra Sadık'ı. Böylece hayatın içerisinde hep beraber olmayı başardık. Sevgi ve eğitimle, sabırla başaramayacağınız hiçbir şey yok. Benim gibi farklı çocukların ebeveynlerine ve yani topluma söyleyebileceğim şey insanların ne kadar sabırdan yoksun olduğu ve sabırlı olması gerektiği. Kendimden örnek vereyim, ben kaç yaşıma kadar göz teması kuramamışım. Yani kimseyle konuşamamışım. Yani konuştuğumda sen oraya geç, sen buraya geç den farklı bir şey değil. Ama bu demek değil ki hayatım boyunca ben kimseyle göz teması kuramayacağım, kendimi ifade edemeyeceğim. Yani normal olarak kabul ettiğimiz bir çocuk hani 2 yaşında konuşabilirken farklı çocuklar konuşamıyor ama o çocuk da konuşacak ileride. Hani herkes aynı yaş diliminde sosyalleşebilmek, kendileri farklı türlü şekillerde ifade edebilmek zorunda değil. Öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Bu yüzden de bu ebeveynlerin bir anda karamsarlığa düşmemesi, çocuklarını arasına mesafe koymaması, toplumun da aynı şekilde anlaşılmayan, korkulu gözlerle bakmaması gerekiyor. Hepimizin iç içe olması gerekiyor burada. Çünkü bu belirli bir yolculuk ve bu yolculuğun başında eğer sabır elimizde olmazsa bu yolculuğu bitiremeyiz. Her şeyden önce de burada beraber hareket edebilmek önemli. Bravo. Tepesine.